Bugün bir Türk ve Taylandlı bir çiftin ofisinin önüne geldik. Burada relocation yapıyorlar. Bu ne demek derseniz Tayland'a geldiğinizde her neye ihtiyacınız varsa, Vize, sigorta, kalacak yer, kiralık satılık ev, araba ne istiyorsanız bunların hepsiyle ilgileniyorlar. tüm sorularınızın cevabı bu videoda. Birlikte kapıyı çalalım. Hoş bulduk. Tayland'a geliş hikayen nasıl başladı? Rüyamda gördüm desem doğrudur. Şimdi bize işinizi tam net olarak anlatabilir misiniz? We have a good team with loyal. We have worked together. Ev kiraları burada ortalama ne kadar? Türkiye'de 1000 liraya artık köyde de yok. Tabi yani buranın güzelliği bir Alman çifti. Alanya'ya yerleşmeyi düşünen ve Alanya'dan ev alıp hatta orada yaşamak isteyen bir çiftti. En son ekonomik kriz ve hepimizce malum sebeplerden dolayı fikir değiştirip Tayland'a karar vermişler. Alanya ile Pattaya arasındaki karar değişikliği bu kadar hızlı yapılabiliyor günümüzde. Everything same. I go to Turkey. I have to respect your culture as well. Gerçekten kuvvetli inşaat firmaları satın almak çok makul projeden. Çok uygun fiyatlarla hatta aylık 10.000-15.000 TL taksitle ev satın alabiliyorsunuz. Aşkım. Seni seviyorum. See, I can speak Turkey. Peki dolandırıcılık oluyor mu? Daha önce de İstanbul'da ya da ve Türkiye'de yaşadım. En çok Türkiye'de dolandırıldım. Onun için dünyanın her yerinde var. Tabii ki burada da var. Ev tutacak ya da ev alacak biri en çok neye dikkat etmeli? 1000 TL'den başlayan fiyatlarla burada ev almanız mümkün. Tartışınca hangi dilde tartışıyoruz? İngilizce. Tamam, teşekkür ederiz. Sen git şimdi. สวัสดีค่ะ My name Ruta. Yanis Seyorum. Yes, I can speak Turkish, but he only say สวัสดีครับ That's it. Yes, ขอบคุณครับ Bizim Türk insanları genelde Pattaya'ya geldiğinde yanlış da bir izlenimleri var. Ne yazık ki Bermuda şeytan üçgeni gibi Walking Street, pansiyon ve 7-Eleven üçgeninden çıkmıyorlar. Halbuki Interland'ın çok daha geniş olan bir yer Pattaya. Tayland'a gelmek isteyenlere 3 tavsiye ver desek neler söylersin? Çok teşekkürler. We do different things, we eat different things, we speak different. It doesn't mean we don't like you. Buraya yeni gelenler için, burada yaşamak isteyenler için katı kurallar var mı? Özellikle dikkat etmeleri gereken. Your country in top 5 for our dream. My husband. First husband. Bir dakika dur. He number 2. He number 2. Yes, so that guy, curly hair. Oh, so Toygan is number 2 husband for me. Evi satın almak vize almaktan daha kolay. It's not okay. It's not polite. Yes, if you asking me. Türk yemeklerini seviyor musun? Seni seviyorum. A favorite Turkish food? Toygan food. Yes. Next question without work. Feel free to DM us. We waiting for. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugün bir Türk ve Taylandlı bir çiftin ofisinin önüne geldik. Burada neler yapıyorlar? Arkadaşlar burada relocation yapıyorlar. Bu ne demek derseniz siz hangi ülke vatandaşı olursanız olun Tayland'a geldiğinizde her neye ihtiyacınız varsa, vize, sigorta, kalacak yer, kiralık satılık ev, araba ne istiyorsanız bunların hepsiyle ilgileniyorlar. Gitmek istediğiniz kursa kadar ilgileniyorlar. Burası sıradan bir yer değil. Şimdi en merak edilen şeyi öğreneceğiz. Burada bu işten para kazanılıyor mu? Tüm sorularınızın cevabı bu videoda olacak. İçeriye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı unutmayınız. Evet, gelin şimdi birlikte kapıyı çalalım. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, biz geldik. Sizleri tanımak istiyoruz. Hoş bulduk. Evet, Toygun Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz?
Tabii Ankara doğumluyum. TED Ankara Koleji, sonra Hacettepe Ekonomi, sonra Londra'da Master, sonra Kazakistan, Libya, bir dönem Antalya'da inşaat, en son Tayland, Pattaya. Evet, güzel. Kaç yıldır Tayland'dasınız? 2 sene yaklaşık. Evet, yaklaşık 2 sene oldu. Tayland'a geliş hikayen nasıl başladı? Rüyamda gördüm desem doğrudur. En son Türkiye'deki ticaret hayatının bir yere varamayacağını farkına varınca ekonomi eğitiminin de verdiği öngörüyle alternatif bir ülke düşünüyordum. Avrupa veya Amerika, İngiltere'de dediğim gibi zaman geçirdim. Avrupa'nın birçok kısmını gördüm. Yaşamadım ama gördüm. Alternatif bir konum düşünüyordum. Burayı da bir gece rüyamda gördüm gerçekten ve neden olmasın deyip taşındım. Süper. Peki eşinizle nasıl tanıştınız? Bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık ilk geldiğimde. İlk geldiğinizde zorlandınız mı? Yok, dediğim gibi daha önce ben de dünyanın farklı ülkelerinde zaman da geçirdim, yaşadım da. Tayland'a aslında bir 14-15 sene önce gelmiştim bir aylığına. Yemeğini de çok severim. Yani İngiltere'de yaşarken de Tay yemeğini çok severdim. Türkiye'de de. Hiç zorlanmadım. Peki hiç geri dönsem mi dediğin oldu mu? Yok. Hiç. Kesinlikle. Şimdi bize işinizi tam net olarak anlatabilir misiniz? Tabii. Tayland özellikle tabii bu Dubai konusu son 15 günün belki konusu ama Tayland zaten doğası gereği Hindistan ve Çin'den çok büyük yatırım alan bir ülke. Sadece Asya'yı Türk insanları biraz geç keşfetti diyebiliriz. Yani Vietnam Savaşı'ndan beri bütün Avrupa ve Amerika tarafından iyi bilinen, iyi de yatırım alan bir bölge. Özellikle doğal zenginlikleri yüksek. Türk insanı aslında yavaş yavaş Asya'yı ve Tayland'ı keşfediyor. Yoksa Avrupa, Amerika, Çin, Hindistan senelerdir çok büyük yatırım alan, ekonomisi çok kuvvetli bir ülke. Evet, senelerdir doğru. Tayland'da yapmış olduğunuz bu iş, emlak vesaire, para kazandırıyor mu? Tabii dünyanın herhangi bir yerinde yaptığınız herhangi bir iş gibi aslında. Yani belli bir disiplin ve belli bir sermaye ile başlamak gerekiyor. Buranın en büyük, emlakçılıktaki en büyük farkı komisyon genellikle mülk sahibinden alınıyor. Türkiye'nin tersi. Evet. Türkiye'de normalde hep kiralayan veya satın alan komisyon öder. Burada tam tersi, yani büyük oranda evini kiralamak veya satmak isteyen komisyonu ödüyor. Geliri tabii ki dil bilmek çok önemli. Yani burası tabii sadece Türkçe konuşarak ticaret yapabileceğiniz bir yer değil. Belli bir seviyede İngilizce bence şart. Ev kiraları burada ortalama ne kadar? Hala ev kiraları aslında Türkiye gibi düşünebilirsiniz veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi düşünebilirsiniz. Semtine göre, konumuna göre, metrekaresine göre değişiyor. Dünyada emlak çok aslında çok farklılık gösteren bir konsept değil. Yani Londra'da da emlak işi aynı, Kazakistan'da da aynı, Tayland'da da aynı. Metrekare, denize yakınlık, konfor, lüks bunlar fiyatları değiştiriyor. 6-7 bin TL'den başlayan fiyatla kiralayabileceğiniz, başınızı sokabilip yaşayabileceğiniz bir yer bulursunuz. Konfor seviyenizi arttırmak isterseniz doğal olarak fiyat da dünyanın herhangi bir yeri gibi yukarı gidecek. Şimdi Türkiye'de 6-7 bin liraya artık köyde de yok. Tabii yani buranın güzelliği şu, 8-10 bin liraya denize neredeyse sıfır. Siz de biliyorsunuz Lumpini Kondo'da stüdyo daireler 20-30 metrekare civarı bulunabiliyor. Tembah denilen bizim dolmuş sistemine benzeyen toplu taşıma var. Bununla şehir merkezine inmek 8-9 dakika Jomtien bölgesinden. Bizim Türk insanları genelde Pattaya'ya geldiğinde yanlış da bir izlenimleri var. Ne yazık ki Bermuda şeytan üçgeni gibi Walking Street, pansiyon ve 7-Eleven üçgeninden çıkmıyorlar. Halbuki Interland'ın çok daha geniş olan bir yer Pattaya. Çok güzel dünya mutfağını da bulabildiğiniz, Türk yemeklerini de bulabildiğiniz, çok geniş kültürü kuvvetli bir şehir veya ilçe. En çok kimler ev kiralıyor? Şu anda kim derseniz şu an itibariyle en çok Dubai'deki savaştan kaçanlar. Son 15 gündür çok fazla o konuda talep var.
Herkes bir sonraki hareketine veya bir sonraki konumunu veya Dubai'deki krizin ne kadar süreceğini kestiremediği için hem vize problemi olmadığından hem de birçok ülkeden insan yaşadığı için herkesin kolayca uyum sağlayabileceği bir yer olduğu için şu anda Dubai'den buraya gelmek isteyen ekspatlar en çok. Ama bunların ülkeleri derseniz Dubai'de hangi ülkeden insan yaşıyorsa onlar. Türk'ü de var, Alman'ı da var, İngiliz de var, Amerikalısı da var. Yani sabit bir ülkeden bahsetmek zor. Peki savaş öncesi genelde Yine aynı şekilde yani en son bizim gelen müşterimiz savaş öncesi bir Alman çiftti. Alanya'ya yerleşmeyi düşünen ve Alanya'dan ev alıp hatta orada yaşamak isteyen bir çiftti. En son ekonomik kriz ve hepimizce malum sebeplerden dolayı fikir değiştirip Tayland'a karar vermişler. Tabii dünyada artık hani daha kolay ulaşılabilen yerler olduğu için yani Alanya ile Pattaya arasındaki karar değişikliği bu kadar hızlı yapılabiliyor günümüzde. komisyonlar nasıl? Komisyon eğer projelerle çalışırsanız buranın da mesela Türkiye'nin 80 dönemini bilenler için söyleyeyim ben 50 yaşındayım. Gama Gürüş gibi firmaları var. Gerçekten kuvvetli inşaat firmaları. Bunlarla çalıştığınız zaman off plan'den satın almak çok makul projeden. Çok uygun fiyatlarla ve ödeme koşullarıyla hatta aylık 10.000-15.000 TL taksitle ev satın alabiliyorsunuz projeden. 2 sene sonra teslim. %15-%20 peşinatla ve aylık 10-15.000 TL civarında başlayan fiyatlarla konut alabiliyorsunuz. Peki dolandırıcılık oluyor mu? Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da oluyor. Ben dediğim gibi daha önce İngiltere'de, Kazakistan'da, Libya'da ve Türkiye'de yaşadım. En çok Türkiye'de dolandırıldım. Onun için dünyanın her yerinde var. Tabii ki burada da var. Peki o zaman dolandırılmamak için bence buraya gelmeleri gerekiyor. Tabii ki yani kesinlikle kimseye özellikle buraya ayak basmadan kimseye ne satın alma ne de kiralama ile ilgili para ödememelerini ben tavsiye ederim. Eğer gerçekten güvendiğiniz bir firma varsa belki ama Facebook Marketplace üzerinden ne satın alma ne kiralama için burada olmadan ve kendiniz görmeden daireyi kapora yollamamanızı ben tavsiye ederim. Ev tutacak ya da ev alacak biri en çok neye dikkat etmeli? Vize. Yani buraya geldiğiniz zaman evi satın almak vize almaktan daha kolay. Onu açıkça söyleyeyim. Evi satın almanız 2 gün sürer. Yani 800.000 TL'den başlayan fiyatlarla burada ev almanız mümkün. Evi alabilirsiniz ama nasıl burada kalacaksınız? Türkiye gibi değil. Tayland da çok milliyetçi bir ülke ve özellikle konut konusunda konut almanız size burada oturum sağlamıyor. 50 yaş üzeriyseniz en pratiği emekli vizesi satın almak, gerekli koşulları, resmi koşulları yerine getirerek. Eğer 50 yaşının altındaysanız şirket kurup çalışma vizesi almak. Diğer vizeleri bizim çalıştığımız avukatlar da biz de tavsiye etmiyoruz. DTV ve benzeri vizeleri. Sizin evde hangi dil konuşuluyor? İngilizce şu anda konuştuğumuz. Eşimin kızı da bizle beraber yaşıyor. Şu andaki ortak dilimiz İngilizce. Her şey İngilizce. Tartışınca hangi dilde tartışıyorsunuz? İngilizce. Sıfırdan başlasan yine Tayland'a gelir miydi? Kesinlikle. Yani birkaç tane önemli faktör var. Türkiye'de de dediğim gibi 10 seneye yakın Antalya, Belek'te iş yaptım. Aslında Pattaya teknik olarak turistik bir mekan. Özellikle yüksek sezon denilen bir dönemi var. Türkiye'deki Antalya'nın tam tersi olmakla beraber. Ama hayat, enflasyonun var olmaması güzel. Yani günlük fiyat değişimi çok fazla karşılaştığınız bir şey değil. Bir de tabii lokal Tayillerin kültürüne saygı duyduğunuz zaman gerginlik, problem yaşamadan mutlu bir şekilde yaşayabildiğiniz bir yer. Az önce kira fiyatlarını en düşük 6-7 bin TL'den başlıyor dediniz. Peki satılık fiyatları kaçtan başlıyor? Satılık fiyatları da özellikle bizim Türk emekli burada yaşayan bizim de ofisimizin bulunduğu Jomtien bölgesinde Rimhat diye geçen bir blok var. Burada 7.000 baht şu anda yanlış olmasın herhalde 10.000 TL civarı. 10.000 TL civarından denizi yürüme mesafesinde 29-30 metrekare civarı stüdyo bulmanız
Çok kolay. Satılıkta en düşük ne kadar? 700-800 bin bahttan yine başlayan fiyatlar. Bu tabii yine dünyanın her yerinde olduğu gibi denize olan uzaklıkla biraz da ölçülüyor. Denizden arkaya doğru gittiğiniz zaman 500-600 bin bahta dahi yaşanabilen stüdyo bulunuyor. Tamam, teşekkür ederiz. Sen git. Dur, kesersin canım, onu biraz sonra sona doğru çağırırım ben. สวัสดีค่ะ My name Ruta. Everyone here call me Phon as a nickname. So I'm a manager here. So we work with Mr. Toygan for TPC. Eşinizle tanışma hikayenizi anlatabilir misiniz? I meet him from my friend. No, his friend introducing me. Yes. İşinizden memnun musunuz? I love my job. Yes. I would like to wake up every day to work, even I have to fighting with myself or with something else, but I love my job a lot. Peki Toygun abimizden memnun musunuz? I love him a lot. I love him a lot. If he be a good boy, no? Okay. Evde hangi dili konuşuyorsunuz? Speak English. I try to teach Thai, and he also try to teach Turkish. Difficult for me. I know Askum. I know Yenis Seyorum. Yes, yes. I can speak Turkish, but he only say สวัสดีครับ thank you. That's it. Yes, ขอบคุณครับ Bu işi geri dönsen, hani sıfırdan başlasan tekrar bu işi yapar mıydın? Yes, I'm happy because before I work now, I am a nurse. So happy to wake up and so exciting to working on this job. Yes. Tayland'a gelmek isteyenlere 3 tavsiye ver desek neler söylersin? İlk önce kültürünü doğru anlamak lazım. Yani kültürüne saygı duymak lazım. Dediğim gibi ben daha önce farklı ülkelerde yaşadım. Her ne kadar rahat ve kabullenici bir kültür olsa da yine de kendi tabii ki belli dinamikleri var. Bunları doğru anlayıp hareket etmek lazım. O zaman çok kabullenici bir ülke ve çok kabullenici bir kültür. İkinci olarak kesinlikle benim tavsiyem özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlar için vize. Vize ve iş konusu. Emekli olup gelmek tabii ki bir teori ama burada yaşamak için geliyorlarsa ticareti çok kolay olan bir yer değil. Çok kolay para kazanılabilen bir yerde değil. Araştırmalarını dikkatli yapmalarını tavsiye ederim. Son tavsiye. Son tavsiyede yemeğine alışmaya çalışmak lazım. Çok teşekkürler. Buraya gelen turistler nelere dikkat etmeli? Tayland kültürüyle alakalı en fazla nelere dikkat etmeli? As a Thai people, I think the most important about respect is about how to be humble, to speak, because Thai people, example me, I don't speak English very well. Another people as well, we try to understand English, what we need. Sometimes the language, the action is different, and sometimes we talk strong, we talking soft. But as a foreigner who come here, when we do different thing, we eat different thing, we speak different. It doesn't mean we don't like you. It doesn't mean we don't welcome you. But just sometimes we try to understand the tourists, foreigner, try to know what they want, and at least we can understand, we can help. So mostly important is about how to speak, how to respect whatever the action, the food, the culture, everything. Same I go to Turkey, I have to respect your culture as well. Whatever you say, or don't hold hand in the public, don't kiss at the public, I have to do like that, right? So here we also do the same. Sometimes I can say like we talk is different. That is the most important. It's the way how to talk, it's the way the action, it's different culture. Of course, we cannot tell everyone to understand Thai people,
but we can see from the action how the way to speak. Yes, that's my answer. Peki ülkenizin çok katı kuralları var mı? Özellikle buraya yeni gelenler için, burada yaşamak isteyenler için katı kurallar var mı? Özellikle dikkat etmeleri gereken. So for me as Thai people, in the person friend, however, especially the people who be younger, we don't touch the head. For who be older, right? As example me, I cannot like this to you. Even my boyfriend. Okay, sometimes you're so cute, did that, but we not do that because we feel we're not respectful for foreigner as well. As I understand they don't understand Thai culture, but not do that. It's not polite to do that. And the second thing is if you go to the temple or go to the government place, the hospital, government office, immigration, you have to polite to dress up, to respect yourself, to respect the people who working. Yes, you are very beautiful, I understand. You are handsome, I understand. And then I understand you come from a very cold country. My country is hot. It's come to vacation. You don't want to be worried about wear this, wear that. But at least you have something to be cover your tongue, cover your swimming bikini. Maybe in TikTok you see now everyone show big muscle. It's good to see for the women, but it will be more handsome, be more beautiful. Just have some shirt to be covered. Yes, and that's the thing. The little thing is not too much thing, but as Thai people, we just ไม่เป็นไร It's okay because this is you. You can do whatever for your life, for your vocation. But if you can do extra a little bit, put the t-shirt will be super extreme nice. And I think for us as a Thai people, we see foreigners who come to our country, especially the people from your country, Turkey. In Thai opinion, as we see the women. As a Thai woman, we would like to be different, beautiful way. But your country in top 5 for our dream. Want to be beautiful woman like your woman in your country. And as a movie, in your country, we saw a lot of movie from your country. And the man actor is top. So Thai women, Thai people love movie from your country as well. Yes. Daha sorayım. Sorabilirsiniz bir daha. O İtalya'da yaşayan bir uzun saçlı çocuk var ya, onun bütün herkes aşık ona. Can Yaman. Can yok. Yes. Tabii evde biz her gece Türk dizileri seyrediyoruz. Ya. Ben Türkiye'de bu kadar seyretmedim. Bizim Türk dizilerini acayip. Can Yaman'ı sor bak mesela, Can Yaman'ı kopuyor. Herkes burada Can Yaman'ın Dur onu soralım o zaman. Yes. Türkiye'de My husband. Can Yaman. What you think about him diye. My husband. My husband. First husband. bir dakika dur. He number 2. He number 2. What his name? Can Yaman. Can Yaman. Yes. I know Turkish country. I know Turkey. Ben sormadan cevap vermeye başladı. Because this actress, I watched the movie a lot. Türk dizileri izliyor musun? Yes, I watch a lot of movie from your country. The woman very beautiful, a man very handsome. Yes, so that guy curly hair. Oh, for Thai people, we post on Facebook every evening. This guy is my husband, and my friend like, no, not your husband, it's my husband. Yes, so Toygan is number 2 husband for me. That is, but like I told you, if you ask about respect, it's some little thing. It's not too much. Same your country. Yes, it's not too a big deal thing. Something I understand. Tourists come here. Like I told you, they don't want to strict. They don't want to stress. We want to party. We want to enjoy. We want to chill. We can do whatever we want, but some a little bit like, okay, you can do. But if you go to the temple, don't do that, please. The monk will be like,
like this, it's not okay. It's not polite. Yes, if you asking me. Okay. Thank you. Taylandlı gelinimiz bir şeyler anlatacak. Hemen mikrofonu ona veriyorum. Türk yemekleri sorusu. Mesela nohutu çok seviyor. Nohut, etli nohut yapıyor. I try to understand. Dönüp de dümdüre yaptığını gece gece. Artık şey yapıyorum, kilo alıp haşlayıp buzluğa atıyorum. O canın isteyince bir ufak porsiyon çıkıp çeviriyor. What are you talking? Türk yemeğini sorun mesela. Huh? Turkish food. Yok. Türk yemeklerini seviyor musun? Seni seviyorum. Aşkım. Aşkım. Seni seviyorum. See, I can speak Turkish. If you ask me, I can speak Turkish. This is how I speak. I can speak yok. I can speak yani. Yes, yani yok. By the way, if you are coming to Thailand, thank you very much for coming, and we are welcome. We basement here in Pattaya. As local people, we can introducing the night place, night accommodation, and some another thing. Your visa. We have a good team with loyal. We have worked together. So if you have any question, any detail, you can DM, and then you can give more detail with all the visa or the tour trip. We can give you introducing as a local people. So feel free to DM us. We waiting for. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ the Turkish food for me? No, yok. Nohut. Favorite Turkish food. Favorite Turkish food? Good. Thailand food. Yes. 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 Correct. Okay. What next? Next question without work. Next question without work. This I love it. Yes, I love it too much. This one he working for me. But the favorite food for me is Thailand. Yeah, Thailand food. Yes. Okay. Gerçekten düşündüğümüzden çok farklı bir hikayeydi. Gerçekten öyleydi. Tayland'da iş kurmak kolay mı zor mu? Sizler ne düşünüyorsunuz? Biz Toygun ve eşi Fon'a çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür. Thank you. ขอบคุณค่ะ Sabadika. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarda buluşalım. Konumu açıklamalara bırakıyoruz. Tayland'a geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle neye ihtiyacınız varsa hemen Toygun ve Fon'u buluyorsunuz. Dünyanın en iyi insanları diyebilirim. Biz gerçekten kendilerini biz de 2 yıldır tanıyoruz. Gerçekten çok iyi insanlar. Yani öve bitiremeyeceğim şekildeler. Sağ olsunlar, biz onlara her şey için teşekkür ediyoruz. Biz senelerdir video çekmek istiyorduk kendileriyle. Yani o kadar naifler ki biz bile söyleyemedik. Bu videoyu biz daha uzun zaman önce de çekmek istiyorduk. Ama bugüne nasipmiş, bugün oldu. Kesinlikle kendilerini bulmanız gerekiyor. Neye ihtiyacınız varsa gelin onları bulun. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.